Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim, malum Ramazan itibariyle uzun cümleler kurduğumda dilimde falan sürçme olabilir. Bozuk İngilizce ile beraber birleştiğinde kötü bir söz olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi Battlefield 5 bitti mi bitmedi mi? Ne olacak ne bitecek? Bununla ilgili size bildiğim konularda bilgi vermeye çalışacağım. Daha öncesinde forum donanım veya da Facebook'ta görüştüğüm arkadaşlarımın soru soranların sorularını cevaplamıştım. Ben daha öncesinde Partverse'de veya da Jeff Bodrog'da zaten birkaç sefer bu konuyla ilgili bir tweetleşme vesaire oldu. En sonunda Freeman'ın yayınında, yani Partverse'in yayınında, bu video patlamadan önce, yani Wesley'nin videosu çıkmadan önce bir soru sormuştum ve canlı yayını bırakmıştı. Canlı yayında ilk olarak grafik bir şeyler çiziyordu. İşte burası bilmem ne olsun, şurası şu olsun falan. Anladığım kadarıyla basit bir oyun tasarımı falan filan yapıyordu. Ya da siktiri boktan bir resim çiziyordu diyelim, geçelim. Neyse. Ben soruyu sorduktan sonra morali bozulmuş bir biçimde farklı şeyler anlatmaya başladı. İngilizcem yettiği kadarıyla ben Battlefield 5'in hilesinden vesairesinden sorumlu değilim. Ben Battlefield 5'in topluluğundan sorumluyum. Yani senin benim gibi insanların oyundan memnun olup olmadığını DICE'a duyurmaktan sorumlu olduğunu söylüyor. Fakat hileyle ilgili önlemler niye almıyorsunuz diye sorduğumda ise bunu DICE'a bildireceksiniz diyor. Yani EA live chat'e yönlendiriyor. EA'ya ticket atmaya yönlendiriyor. Ben EA Games'e birçok ticket attım. Hepsinde sadece ama sadece kişinin nickname'i denden işareti içerisinde alınıp, tırnak işareti içerisinde alınıp bize bunun ancak bir yazılım uzmanının geliştirmesi sonucunda, yani bir anti-cheat'in gelmesi sonucunda işlem yapılacağını, videoların ve resimlerin hiçbir işe yaramayacağını söylüyorlardı arkadaşlar. Hatta son gelmiş olan mailde Total Recall isimli arkadaşın kaydını aldık biz. Canlı olarak girdik. Bizzat izledik. Zaten onlar rakibe geçtiklerinde, bana karşı olduklarında %100 hileyi açarlar arkadaşlar. Valla total açık. Oha! Direkt yani aim. Oha! Bak şimdi o bir şey Abi! değil. Genau da! Es ist gefährlich! Tabii canım akıyor. Ben buna hiçbir şey demiyorum abi. Abi hiç müsait olursanız, ben eğer onu rakip olarak görürseniz, mutlaka rakibe geçin. Spek'ten girin ve adamı izleyin. Oto olarak nasıl nişan aldığını ya da Aymi'nin başka bir yere bakarken adamı nasıl vurduğunu, duvarların içerisinde adamları izlediğini, hatta hiçbirisine gerek yok. Google'a kendi ismini, YouTube'a kendi ismini direktmen yazın, aratın, birçok videosu çıkacaktır. Bunun yanı sıra Türk oyunculardan Fargatron vesaire olsun, sıfır rekor kullananlar yahut da Eee, grafikleri kapatanlar, hileyi aç kapat yaparak oynayanlar, oyuna hileyle beraber girip rakip eğer güçlüyse ya da rakibinden şüphelendiyse hileyi açanlar gibi birçok kişinin de videolarını zaten çekip yükledik. Ancak herhangi bir şekilde işlem yapılmadı. Lakin benim çevremden bir arkadaşım ise sistemden otomatik olarak ban yedi. Anti cheat sistemi olmayan bir oyunun hileden otomatikman ban yemesini de gerçekten de düşündürücü buluyorum, ne yalan söyleyeyim. Neyse, biz konuya aslında ufak ufak gelelim. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Pardon. Jeff Bodrok tamamıyla artık kopmuş durumda. Bu kolunda Battlefield dövmesi olan ker adam var ya arkadaşlar. İşte bu arkadaş artık Battlefield'la neredeyse ilgilenmiyor diyebilirim. Yakup Ecmal mıdır nedir? Öyle bir kişi şu anda geliştirmeleri yapıyor. Mayıs ayında gelecek olan güncellemeyi de zaten o yapmakta. Mayıs ayında bir güncelleme alacağız. Netlik konusunda ve kamuflaj, tank vesairelerin renkleri değişecek. Yani bir güncelleme daha gelecek arkadaşlar. Haziran'da ise bize bir Kuzey Afrika mapı gelecek. 5 vs 5 atılacak, yani ESL'de oynanılacak bir map ve bir mod gelecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra Battlefield BF4'ten örnek vereyim, hatta birçok kişinin oynadığını düşünerekten 4'ten örnek veriyorum. Hem de eski oyuncuların da aslında yaptığı veya da yeni bir Battlefield oyuncusunun da bilmesi gerektiği bir şey. Battlefield bir seri yapar. Serinin oyunların DLC olarak böler. DLC'nin sonunda mesela 4'te final stand demişti. Fakat oyun o kadar tutmuştu ki final standın üzerine de farklı maplar, modlar vesaire getirilmişti. Örneğin Zavod'da gece map oynuyorduk. Bu gibi şeyleri bu oyunda da yapma ihtimali var. Fakat ben Battlefield ekibinden herhangi birisine sorduğumda bizim anti-cheat için veyahut da ekstradan bir yere
Bütçe ayırmak gibi lüksümüz yok, bütçemiz yok diyordu. Ve şimdi ben bu sözü söylediğimde koskoca Dyson bütçesi mi yokmuş, sen yanlış anlamışsındır diyen arkadaşlar, buyurun, Rusları dahi getiremiyor. Getirmiyor değil, bakın arkadaşlar, getiremiyor. Çünkü bunları yaptırmak için ekibine, bu 14 ya da 15 kişiydi galiba Dyson'ın ekibi, yarısını Apex'e gönderdiler zaten. Çünkü Apex tuttu. Apex'ten deli gibi paralar akıyor. Yani EA Game'in, Dyson şu anda önceliği Apex'e yolladığı adamlar. O adamları rahat ettiriyor. Bize kalan adamlar ise bazı şeyleri yapabiliyor, bazı şeyleri yapamıyor. Yani bir tanesi örnek olarak kaplamayı yapıyor, diğeri kodlamayı yapıyor. Bir tanesi mapları vesairelerin işte çizimini yapıyor diyelim. Ama diğer ekipten arkadaşlar olmadığı için bunların hiçbirisi yapılamıyor. Yani bizler Battlefield'ı ilk çeyrekte 7 milyon üzerinde satış yaptıran bizler, ki Battlefield 1 ilk çeyrekte 8 milyon satmıştı. Hiçbir rakibi yoktu. BF5'in ise PUBG, Apex'i saymıyorum. Apex sonradan çıktı. PUBG gibi, Fortnite gibi çok güçlü rakipler olmasına rağmen 7 milyon satan bu oyunu doyuramadık arkadaşlar. Biz forumda olsun vesairede olsun çok anlaşmamıza rağmen destek de bulamadığım için genel olarak bunlar hep güme gitti. Türkiye serverı mesela olmaması güme gitti. Veyahut da kurmuş oldukları serverların Türkiye sunucuları, Türkiye kapıları sıkıntıda olduğu için benim gibi fiber interneti olmayan veyahut da çok kaliteli internet hatlarına sahip olmayan arkadaşlar yüksek pinklerle oynamak zorunda kaldılar. Şimdi Haziran'daki güncellemeye ben geçeyim. Bu 5 vs 5'lik map vesaire diyoruz ya. Yani squad'da orada 5 kişi olacak arkadaşlar. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Bunun yanı sıra bize Battlefield artık bir şey getirmeyeceğim derken oyunu bıraktım, oyunun fişini çektim de demiyor. Asıl konu aslında bu da, maalesef konuşmaya başlayınca diğerlerinden de biraz bahsedeyim istedim. Battlefield'ın söylediği şu: ben Battlefield 5'i final yapıyorum. Battlefield 6 ya da Battlefield 2020 diye bir oyun yapacağım. Bad Company 3'ün gelme ihtimali gerçekten çok düştü. Çünkü insanlar artık teknolojik güncel savaş istiyor. Bu yüzden çok düştü diyorum. Fakat Call of Duty'nin de Vietnam yapacağını duyunca, abi biz de yapalım diyecek bir embesil ekibi maalesef Dyson'ın içerisinde olduğu için bu ihtimalde kapısını açık bırakmak lazım. Fakat büyük ihtimalle Battlefield 2020 veyahut da Battlefield 6 olacaktır ya da 2021 olacaktır, 2023 olacaktır. Sallıyorum bu rakamı. 2020 olması için ilk önce oyunun 2020'de çıkması lazım. Oyunun ise 2020'de çıkmayacağı neredeyse %99 arkadaşlar 2021'de çıkacak. Bu süre zarfında biz ne yapacağız? Battlefield oyunun fişini mi çekecek? Fişini çekecek olsa Battlefield 3'ün çekerdi ki 2'yi bile hala oynayabiliyoruz. Bad Company'yi dahi hala oynayabiliyoruz. 3'ün fişini çekti mi? Hayır. 4'ün çekti mi? Hayır. 1'in çekti mi? Hayır. 5'in de çekmeyecek arkadaşlar. Öyle bir sistemi yok zaten Battlefield'ın. Tek yapacağı şey bu dakikadan sonra anti-cheat üzerinde çalışacaklarını söylüyorlar. Kalan bütçelerini ve zamanları buna ayıracaklar. Anti-cheat ile beraber biz 2021'e kadar Battlefield muhtemelen 29 Ekim'de çıkar gene. Çünkü fixtir, 2 yılda bir 29 Ekim tarihinde çıkartır. Ancak BF5 gibi sorunlu olursa Kasım'ın 20'sinde falan çıkar. 2021'in Ekim ayına kadar %99 ihtimalle arkadaşlar bu oyunu community serverlarının, yani ücretli olarak alacağımız serverlarla beraber kendi kurallarımız, yani hani derler ya sokak kendi kanununu kendi koyar falan filan. Aynı o mantıkta anti cheat gelmese dahi kendi serverımızı kurup kendi serverımızda gerile oynayabileceğiz. Hilesiymiş vesairesiymiş hiçbirisini serverımıza, oyunumuza musallat etmeden oyunumuza devam edebileceğiz. Bu güzel bir haber. İnanın bana, gerçekten de güzel bir haber. Zaten Battlefield 1'in silahları da Battlefield 5'in database'inde zaten birçoğu var. Bunlar da muhtemelen bize kıyak olsun açılacak diye düşünmekteyim. Fakat bu benim tamamen düşüncem. Örnek olarak Sudan mapını single player'ında oynadığınızda Battlefield'ın ağır makinelerinden bir tanesini zaten oyunda alıyorsunuz elinize. Bunların birçoğu database'in içerisinde var ve birçok silah da zaten data mining yapan arkadaşlar tarafından göründü ve testleri yapıldı. Ben data mining yapmayı bilseydim ben de yapıp şimdi size aslında bunları da göstermek isterdim ama maalesef data mining yapmayı ben bilmiyorum. Ama bu videoların birçoğunu izledim. Bütün silahlar neredeyse, inanın bana, var ve şu anda görmüş olduğunuz kamuflajlar var olan kamuflajların neredeyse yarısı. Yani birçok kamuflaj da var. Bunların hepsi database'in içerisinde ve şu anda senin benim bilgisayarım da zaten yüklü oyunla beraber. Sadece aktif edilmeyi bekliyor. Neyse, biz tekrardan konuya dönelim. Biraz daha dağıttım ben biraz konuyu. Şimdi şundan da bahsedeyim.
Battlefield'ın devamında anti-cheat gelse de gelmese de, yeni bir oyun çıkacağı duyurulsa da duyurulmasa da herhangi bir şekilde 2021 yılından önce bir oyun çıkartmayacağı dediğim gibi %99 ihtimalle kesinleşti. Mayıs ayında bir güncelleme gelecek, Haziran ayında bir güncelleme gelecek. Haziran ayında büyük ihtimalle haritamız gelecek. Mayıs ayında ise bahsetmiş olduğum kalite güncelleştirmeleri gelecek arkadaşlar. FPS ile ilgili problemler vardı. Bunlar da giderilecek. Ani drop yaşayan arkadaşlar bu bilgisayarınızdan değil, pardon, ani olaraktan oyunun kapanması veyahut da orijinin çökmesi, bunların hiçbirisi sizden kaynaklı değil. Boş boşuna bilgisayarınızda uğraşmayın. Format vesaire atmayın. Son olarak Nvidia kullanan arkadaşlar, eskiden daha da yüksek FPS alıyordum falan filan diyenler oluyordu. Bir manası yoktu bunun aslında ama bu tamamıyla Battlefield ile Nvidia'nın arasındaki, DICE ile Nvidia arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklı bir problemmiş arkadaşlar. Bunu da zaten açıkladılar. Artık DICE ile Nvidia muhtemelen tekrar çalışmayacak. BF1'deki gibi AMD desteği gelecek. Ve inanın bana, AMD desteği Nvidia'nınkinden çok daha iyidir. Çünkü Nvidia, örnek olarak söylüyorum, 1070 ekran kartını çıkarttığında 970'teki teknolojiyi değil 1070 için özel bir teknoloji kullanır ve driver'ını 1070'e göre yapar. 970 de ondan ne alabilirse alır. Fakat her bir güncellemede 970'e göre bir optimizasyon olmadığı için veya da 770 ekran kartına 560'a 570'e göre güncelleme olmadığı için onların FPS değerleri gitgide düşmektedir. Elinde eğer Nvidia ekran kartı olan varsa 5 sene önce oynadığı oyunu tekrardan açsın, oynamayı denesin. 2 yıl önce oynadığı oyunu FPS'si aklındaysa açsın ve oynamayı denesin. İnanılmaz derecede farklı olacaktır. Ama AMD ekran kartı olanlar %99 olarak aynı FPS'yi veyahut daha yüksek FPS'yi almaktadırlar arkadaşlar. Bu da kötü bir haber değildir, inanın bana, bu da çok iyi bir haberdir. Şu an için bizim yapmamız gereken tek şey, oyuna devam etmek isteyen arkadaşlar devam etsinler. Ya da bu psikolojik bir şeydir aslında. Oyun bitmiş deyip gitmek isteyen arkadaşlar varsa, ben söylüyorum, oyun falan bitmedi. Oyunun fişi falan filan çekilmedi. Oyun aynı şekilde devam ediyor ve bundan sonrası için de anti-cheat'le veyahut community serverlarının gelmesiyle umarım fiyatları biraz insancıl olur. Oyun daha da iyi ve kaliteli bir biçimde olması gerektiği gibi devam edecektir. Son bir örnek daha vereyim, videoyu sonlandırayım. Bayağı uzun oldu. Dilim damağım kurudu. Ramazan'da ne zormuş ya. Neyse. Bu arada Twitch'te canlı yayınlara başladım arkadaşlar ben. Lütfen Twitch vesaire takip ediyorsanız, orada da yine makine hattap. Güzel anlar oluyor, güzel şeyler oluyor. Oradan da takip ederseniz sevinirim. YouTube'da hep soruyorlardı bazı arkadaşlar. O delikanlıları, o bayanları, erkekleri Twitch'e de bekliyorum. Örneğe gelecek olursak, Rainbow Six Siege diye bir oyun var, biliyorsunuz. Bu oyun çıktığında hileden hurdadan geçilmiyordu ve yayılmış bir oyun dahi değildi. Hatta bunun Avrupa'da sorumlu olan bir kız arkadaşım var. Kendisi de zaten aynı şeyi söylüyor. Bir yıllığına oyuncularıyla şu anlaşmayı yapıyor, yani bu sözlü bir anlaşma. Biz bunu size taahhüt ediyoruz diyor. Bir yıl boyunca bizden hiçbir şey beklemeyin. Ne silah bekleyin, ne harita bekleyin, ne de bir ekstra bir işte karakter bekleyin diyor. Biz bir yıl boyunca oyunu sadece ve sadece anti-cheat'i geliştirmek ve oyunu sağlıklı bir biçimde oynatılması için çalışma yapacağız diyor ve bir yıl boyunca hiçbir şey yapmayıp sadece anti-cheat'i yapıyor. Ve şu anda da Rainbow Six Siege ciddi manada büyük bir kitlesi olan ve sağlam, kemik bir kitle edinmiş bir oyun haline geldi arkadaşlar. Umarım Battlefield 5'in anti-cheat'i daha da fazla gecikmez. Bir an önce gelir. Devamında community serverları gelir ve biz de rahatlıkla oyunumuzu oynamaya devam ederiz. Unutmayın, en az 2021 yılına kadar bu %99 ihtimali olan bir şey. Biz Battlefield 5 oynamaya devam edebileceğiz arkadaşlar. Oyunun fişi falan filan çekilmedi. Bu tip saçma sapan lütfen kulak asmayın. Hiçbir oyunun, hiçbir Battlefield oyununun fişi çekilmedi ki BF5'in çekilsin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan o.